Yeni videodan herkese selamlar. Bu videoda çalışmayan LCD televizyonun arızasını gidermeye çalışacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi önümüzde Philips marka bir cihaz var. Bu cihaz çalışmama şikayetiyle geldi bana. Fişi taktığımda standby lambası yanmıyor. TV'de hiçbir şekilde tepki yok. Bu arızanın nasıl giderileceğini videonun ilerleyen bölümlerinde anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi cihazın fişini takıp deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ışık yanmıyor. Öndeki program tuşlarına bastığımda da herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi prizde elektrik olduğunu göstermek adına havyamın fişini takıyorum. Şu an kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama umarım görünüyordur. Şimdi cihazın arka kapağını açmak için vidalarını söküyoruz. Evet, görmüş olduğunuz sarı olan kart besleme kartıdır. Yani elektriğin ilk girdiği ve diğer devrelerin çalışması için ihtiyacına göre voltajları sağlayan devredir. Tüm devreleri beslediği için adına besleme devresi denmiştir. Bundan dolayı hiç çalışmayan bir cihazda ilk kontrol edilmesi gereken yer burasıdır. Evet, şimdi avometre ile sigortasını ölçüyoruz. Önceki videolarda da belirttiğim gibi hiç çalışmayan bir cihazda ilk önce sigorta ölçülmelidir. İbre gösterdiğine göre sigorta sağlam, arızayı devre içerisinde aramamız gerekiyor. Sigortadan başladığım ölçme işlemine blok kondansatörün artı eksi ayaklarından yüksek voltajı ölçerek devam ediyorum. Burada 300 voltu görmem gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi 300 volt tam geliyor. Birkaç sayı eksik göstermesi önemli değil. Bu avometrenin hata payından kaynaklanmakta. Şimdi buraya kadar sağlam. Bundan sonra bakmamız gereken yerler diyot ve dirençler olacak. Tabi öncesinde arıza takibini yapabilmemiz için çıkış voltajlarına bakmamız lazım. Evet, şimdi avometreyi voltaj konumuna alıyorum. Burada voltajların biri veya birkaçı eksikse ona göre takibini yapacağım. Yok, eğer voltajların tamamı yoksa da iç beslemeyi komple gözden geçirmem gerekecek. Voltaj ölçümüne geçmeden önce çıkışta olması gereken voltajları yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kartta her şey yazılı. 12, 24, 5 volt, GND, dimmer ve standby uçları burada belirtilmiş. Şimdi bunların ölçümünü yapıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiçbirinde voltaj yok. Kartı söküp dezgaha aldım. Burada daha rahat bir şekilde arıza arayışımızı sürdürebiliriz. Besleme çıkışında voltaj olmadığında bakmamız gereken yer beyaz şerit içerisinde belirtilen yüksek gerilim devresidir. Bu devrede fiş takılı olmasa bile blok kondansatörün şarj olması sebebiyle enerji yüklü olabilir. Bu nedenle elektrik çarpma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Evet, öncelikle ölçüme dirençlerden başlıyoruz. Bunun için avometrenin kademesini direncin değerine göre ohm veya kiloma alıyoruz. Bu ölçeceğim direnç 15 kilom olduğu için 20 kilom kademesini aldım. Evet, görmüş olduğunuz gibi değeri hemen hemen 15 kilom gösteriyor. Yani bu sağlam olduğu anlamına gelir. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu da basit bir sigorta direnci olduğu için diyot kademesini alıp ölçüyorum. Bunda değer göstermeyecektir. Işık yanıyor veya buzlar ötüyorsa bu sağlamdır. Görmüş olduğunuz gibi led yanıyor. Bu direnç de sağlam. Devam ediyoruz. Evet, şimdi de diyotları ölçeceğim. Normalde bozuk olduklarına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü gözlemlenebilir bir kısa devre bulunmuyor. Açık devre ihtimali de düşük olduğu için sağlam oldukları kanaatindeyim. Ama yine de devre üzerinde ölçümün nasıl yapılacağını göstermek adına ölçeceğim. Diyotun sağlam veya arızalı olduğunu nasıl anlarız? Buna kısaca değinmek gerekirse sağlam bir diyotun yapısı gereği tek taraflı iletimdedir. Bir tarafı katot, bir tarafı anot ucudur. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı ucu diyotun anot tarafına bağladığımızda multimetre göstermeyecektir. Tersini çevirdiğimizde ise gösterecektir. Her iki tarafta göstermez ise bu diyot açık devre, yine her iki tarafta gösterir ise kısa devre demektir. Tabi devre üzerinde ölçüm yaparken diyota doğrudan bağlı bir direnç varsa bu yanıltıcı olabilir. Yani sağlam olduğu halde kısa devre gösterebilir. Bu durumda diyotun bir tarafı boşa alınıp ölçülmelidir. Örnek olarak bu ölçtüğüm diyotlara bakalım. Şu an bu diyotlara paralel bağlı bir direnç var ve bu şekilde devre üzerinde ölçümünü yapıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi her iki diyot kısa devre göstermekte ve bu şekilde bizi yanıltmaktadır. Bu nedenle sağlıklı ölçüm yapmak istiyorsak şüphelendiğimiz diyotların bir bacağını devreden ayırarak ölçmeliyiz. Dilerseniz kısa devre gösteren diyotlara ve malum dirence yakından bakalım. Görmüş olduğunuz gibi dip dibeler ve birbirleriyle paralel bağlantılılar. Bir de bağlantı noktalarını alttan göstereyim. Evet, devam ediyoruz. Evet, diyotlar da sağlam olduğuna göre geriye besleme entegresi kalıyor. Tabi bir de transistörler var ama devrede atık, diyot, direnç ve sigorta olmadığı için bozulma ihtimalleri çok düşük. Kolay kolay açık devrede olmadıkları için onları es geçiyorum. Evet, geriye olan şüpheli olarak bu besleme entegresi kalıyor. TNY 277 PN kod numaralı bu entegre yapısı itibariyle diğerlerine göre daha fazla işlem yaptığı için çabuk arızalanan bir malzeme. Çünkü devre üzerinde en az 5-6 görevi var. Bunlar başlıca termal kapatma, osilatör, switch yani anahtarlama ve MOSFET gibi pek çok görevi üstlenmektedir. Tasarımcısı maliyeti düşürmek için bunu mikro devre olarak tasarladığından dolayı buna bir entegreden ziyade minimize edilmiş bir devre diyebiliriz. Evet, şimdi havya ve lehim pompasıyla entegreyi sökme işlemine geçiyoruz.
Evet, bu görmüş olduğunuz yeni entegre. Şimdi bunu yerine takıp deneyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Hep birlikte görelim. Şimdi kartı yerine takıp deniyorum. Görmüş olduğunuz gibi mavi standby lambası yanıyor. Şimdi bu kartı geçici olarak takıp cihazın çalışıp çalışmadığına bakacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi ekran geldi. Cihazımız şu an çalışır durumda. Fakat yine de tamir işlemi bitmiş değil. Çünkü bu tip arızalar genellikle blok kondansatörden yaptığı için tekrar arızalanmaması amacıyla tedbir açısından değişmek gerekiyor. Zaten ölçümde de biraz değer kaybetmişti. Bu takacağımız kondansatörümüz. Bunu takmadan önce arka kapağı engellememesi için eski silikonu kazıyorum. Çünkü bu öncekine göre daha büyük. Yapışması için tekrar sıcak silikon sıkıyorum. Burada çok dikkat etmek gerek arkadaşlar. Malum bunlarda artı eksi olayı var. Doğru takmak lazım. Kondansatörün bacakları kısa olduğu için bunun gibi bir kabloyla uzatma yapacağım. Bu görmüş olduğunuz telefon kablosu. Hem sert hem kolay lehim tuttuğu için bunu tercih ettim. Lehimi kolay yedirebilmek için pastaya batırıyorum.
Şimdi de alttan lehimliyoruz. Evet, lehimleme işlemi de bittikten sonra montaj aşamasına geçip daha sonra cihazımızı deneyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi cihazımız çalıştı ve kullanıma hazır. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada sizlerin desteği sayesinde 2135 abone sayısına ulaşmış durumdayız. Bunun için abone olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Abone olmayanlar da izledikleri için teşekkür ediyor. Abone olmalarını rica ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.